Bahçemizden topladığımız karadutlarla bugün karadut özü, karadut şurubu yapıyoruz. Nefisçi Her Şey kanalından herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Karadutlarımız bahçemizden. Geçen sene soğuk vurmuştu, bu sene meyvemiz çok. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Karadut antioksidan ve antiosiyonin yönünden oldukça zengindir. Bir de mor renkli meyve ve sebzeler oldukça vitamin değeri yüksek. C vitamini yönünden, kan yapıcı yönünden mutlaka sofralarınızda bulundurmaya çalışın. Bağışıklığınızı kuvvetlendirir, cilt rahatsızlıklarına iyi gelir, yaşlanmayı geciktirir. E vitamini yönünden de oldukça zengindir. Ağız yaralarında, aftlarda iyi gelir. Ağzınıza aldığınız zaman o bölgeye götürüp yediğinizde, beklettiğinizde gerçekten şifasından faydalanabilirsiniz. Özünü, şurubunu yapmak istiyorum. Aynı zamanda yaprakları da nane gibi kurutulabilir, sarması yapılabilir. Ben bunları sarma yapmak için topladım. Elinizdeki karadut lekesini yapraklarla birlikte ovuşturduğunuz zaman tertemiz olduğuna, mucizeye inanamayacaksınız. Daha sonra suyla yıkadığınızda tertemiz olacak. Karadutları güzelce suyun içerisinde bekleterek 1-2 dakika yıkayalım. Ben bunları tek tek topladım. Sirke, karbonat kullanmıyorum. Şöyle tenceremize alalım. Hemen ocağımıza alalım. Kefir tom da bu arada durmuyor. Burada 3 kilodan fazla dut var. Her 1 kilo için 3 su bardağı su kullanıyorum. Yani 9 bardak su ilavesi yaptım. Ağzını kapatalım. Kısık ateşte kontrollü olarak pişirelim. Eğer hızlı pişirirseniz taşabilir, köpürebilir. Buna çok dikkat etmelisiniz. Kapak da kapatalım ki vitamin değeri içinde kalsın. Kaynayan karadutları bir kenara alalım ve kevgirden geçirelim. Bir patates eziciyle ya da elinize soğuduktan sonra eldiven giyerekten kevgirden geçirebilirsiniz. Kesinlikle blenderdan geçirmiyorum. Blenderdan geçirdiğiniz zaman rengi daha bulanık olacak. Kevgirden geçirdiğinizde rengi daha parlak olacak. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Şeker kullanmayacağız. Şöyle bir ezecek yardımıyla ya da elinize bir eldiven giyerek biraz soğuduktan sonra posalarının kevgirden geçmesini sağlayalım. Karadutu tamamen kevgirden geçirdim. Hatta biraz da elimle yaptım. Dilerseniz bu aşamada ince bir kevgirden, süzgeçten daha geçirebilirsiniz. Ama ben bu aromasını seviyorum. Ağzımıza gelen o çıtırtılı lezzeti seviyorum ve posalarının tamamen gitmesini istemiyorum. O yüzden bu şekilde ocağımıza alalım. Dilerseniz bu aşamada şeker ilavesi de yapabilirsiniz. Ben şeker katmayacağım. En az 30 dakika kısık ateşte özleşene kadar pişirelim. Karadut şurubum oldu. Dediğim gibi süzgeçten geçirebilirsiniz. Şöyle yarım limonun suyunu sıkıyorum. 1-2 dakikada bununla kaynadıktan sonra altını kapatalım. Ve kıvam testinden sonra karadut şurubumuz hazır. Sıcak olarak kavanozlara aktaralım. Ben bir kere daha süzgeçten geçirdim. Posası fazla olduğu için onu da pestil olarak değerlendireceğim. Suyu tamamen buharlaştığı için gördüğünüz gibi buralardaydı. Siz tamamen ince süzgeçlerden geçirebilirsiniz ya da bir tülbentte bekletip süzebilirsiniz. Dediğim gibi ben o çıtırtılı aromasını seviyorum. Karadut şurubumuz, özümüz, içeceğimiz hazır. Her zaman için ağızlarından bir parmak boşluk bırakıyorum. Sıfır kapak kullanıyoruz. Kaynarlanmış, yıkanmış kapaklar. Şöyle kapakların her zamanki gibi tamamen oturduğundan emin olduktan sonra bir bez yardımıyla sıkıştırabilirsiniz. Posalarını da bu şekilde bir tepsiye aldım. İnceltiyorum tamamen bir spatula yardımıyla. Şeker yok, nişasta yok, un yok. İncelttikten sonra dilerseniz tepsiye, dilerseniz yağlı kağıdın üzerine serip tamamen kurutuncaya kadar güneşte bekletebilirsiniz. Ben asla kapaklarını ters çevirmiyorum. Bir gece 24 saat bekletiyorum. Ertesi gün tuttuğundan, tık tık sesinin geldiğinden emin olduktan sonra serin ve karanlık bir ortamda saklayabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve sokak canlarını unutmayın. Gel buraya koyayım sen ya. Gel annem hadi gel. Gel kuzum. Afiyet şifa olsun annem.